30 yıldır aynı yerde oturuyor ve eski şapkasını her önünden geçene uzatıp Allah rızası için bir sadaka diyordu. Artık mekanikleşmiş hareketlerle yaptığı bu iş onun bir parçası haline gelmişti. Bir gün önünden geçen bir yabancıya da aynısını yaptı ve şapkasını uzatıp Allah rızası için bir sadaka dedi. Yabancı ona bakıp benim sana verecek bir şeyim yok ama sen neyin üzerinde oturuyorsun diye sordu. Adam hiçbir şey, sadece eski bir sandık diye yanıtladı. Kendimi bildim bileli onun üzerinde otururum dedikten sonra neden sordun anlamında yabancının gözlerinin içine baktı. Yabancı peki onun içine hiç bakmadın mı diye sorunca dilenci niye bakayım ki, içinde bir şey yok, eski bir sandık dedi. Yabancı sen yine de bak dedikten sonra yoluna gitti. İstediğini alamayan dilenci bir merak içinde yerinden kalktı ve biraz uğraştıktan sonra sandığın kapağını açmayı başarınca gördüklerine bir süre inanamadı. Şaşkınlık ve sevincinin sebebi şuydu: sandığın içi altınla doluydu. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizde bugün Eckhart Tolle ve efsane kitabı Şimdinin Gücü var. 1999 yılında yayımlandığından bu yana milyonlarca insanın farkındalık yaşamasına vesile olan muhteşem bir eser. Kitap, insanların geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin endişeleri arasında sıkışıp kalarak aslında en değerli an olan şimdiyi kaçırdığını vurguluyor. Tolle, bilinçli farkındalık ve anı yaşama pratiğiyle insanların iç huzura ve gerçek mutluluğa ulaşabileceğini ustaca anlatmış. Henüz okumadıysan mutlaka okumalısın diyorum. Ancak dikkatli bakınca birçok kitap gibi yeni şeyler söylemektense insanlık tarihi boyunca var olan kadim bilgi ve inançlardan bahsettiğini de görürsün. Birçok din ve inanışın söylediklerini ustaca harmanlamış yazar. Ama bana göre tasavvuf büyüklerinin dem bu demdir, yani an bu andır sözünün çok güzel bir açılımı. Zaten kendisi de büyük mutasavvıf Mevlana'dan çok etkilendiğini söyler. Kısacası şimdinin gücü kendi bilincini keşfetmen ve yaşamın gerçek anlamını bulman için bir rehber niteliğinde. O halde çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Bölüm 1: Zihin doğası ve ego tuzağı. Güzel bir söz var burada: gerçek özgürlük zihnin sessizliğinde saklıdır. Zihnin sürekli diyaloğu üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Zihin sürekli olarak geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen bir düşünce akışına sahip. Bu akış çoğu zaman farkında olmadan bizi yönetiyor ve anın güzelliğini yaşamamızı engelliyor. Zihin hayatta kalma mekanizması olarak sorunlar oluşturuyor ve kendince çözüyor. Ancak bu döngü içinde biz gerçek benliğimizi unutuyoruz. Ego ve sahte benlik diye bir alt başlığı da konuşmak lazım. Ego, zihnin oluşturduğu ve kendini gerçek benlik olarak tanıttığı bir yapı. Ego, sahip olduklarımız, ünvanlarımız, ilişkilerimiz ve hatta düşüncelerimizle tanımlanabilir. Ancak bu tanımlamalar özümüzü yansıtmaz ve bizi gerçek mutluluktan uzaklaştırır. Bir uyanış yaşayana kadar hepimiz böyleyiz. Ancak zihnimizi kontrol etmenin yolları var elbette. Hani genç bir adam bir bilgeye sormuştu: "Usta, zihnim bir türlü susmuyor. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kaldım. Bu gürültüyü nasıl susturabilirim?" Usta onu gülümseyerek dinleyip bir nehrin kıyısına götürmüştü. Sakin ve huzurlu akan nehre bakmasını söyleyerek "Bu nehre dikkat et. Su sürekli akıyor değil mi? Akışı durdurmaya çalışabilir misin?" Genç adam "Hayır, bu imkansız" diye cevap verince bilge ona şu dersi vermişti hani: zihin de bu nehir gibidir. Düşünceler akar gider. Onları durdurmaya çalışmak akıntıya karşı yüzmeye benzer. Seni yorar ve tüketir. Bunun yerine suyun akışını izlemek gibi düşüncelerini de sadece gözlemle. Genç adam bu kez "Peki bunu nasıl yapabilirim?" diye sormuştu. Bilge "Gözlerini kapat ve nefesine odaklan. Düşünceler geldiğinde onları yargılamadan izle ve
bırak gitsinler demişti. İşte böyle yaparsan, tefekküre devam edersen zamanla zihninin sakinleştiğini ve düşüncelerin sadece gelip geçen bulutlar gibi olduğunu fark edersin. Artık zihninle savaşmak yerine onu kabul etmeyi öğrenir ve gerçek huzuru bulursun. Çünkü o düşüncelerin hiçbiri sen kabul etmedikçe gerçek olamazlar. İkinci bölüm, şimdi ve anı yaşamanın gücü. Çok güzel bir söz var yine. Geçmiş geçmiştir, gelecek ise bir hayal. Gerçek olan tek şey şu an yaşadığın andır. Anın değerine bir bakmak lazım. Şimdiki an yaşamın tek gerçek zamanıdır. Geçmiş anılar ve gelecek planları zihnin oluşturduğu ve bizi meşgul ettiği soyut kavramlardır. Anı yaşamak tüm duygularımıza mevcut anın farkına varmak için odaklanmaktır. Bu farkındalık iç huzurun ve mutluluğun anahtarıdır sevgili dost. Zamanın illüzyonu da var. Zaman zihin tarafından oluşturulan bir kavram sadece. Geçmiş ve gelecek düşünceleri bizi sürekli bir endişe ve pişmanlık döngüsüne sokuyor. Bu döngüden çıkmanın yolu zamanın ötesine geçip anı kucaklamak. Unutma, geçmişte yaşadığın her şeyde o günlerde ifade edecek olsaydın şimdi diye ifade edeceğin zaman içinde gerçekleşmişti. O halde bugün şimdiyi kucaklarsan geleceğini çok daha iyi hale getirebilirsin. Bir anımı paylaşmak istiyorum. Günleri koşturmaca içinde geçen bir danışanım vardı. Sabah kalktığı andan itibaren bir döngü başlıyordu. Önce işe gitmek için, yetişmek için koşturuyordu. Gün içinde toplantılar, e-postalar, telefonlar, bitmek bilmeyen bildirimlerle boğuşuyordu. Akşamları yorgun bir halde eve döndüğünden bahsediyordu ama zihni hala işle meşgul oluyordu. Çünkü bir işi yaparken sürekli sonrakileri düşünüyordu. Ya da önceden yaptığı bir iş için hayıflanıp duruyordu. Çalışmaya yeni başladığımız zamanlarda bir seans sırasında bana şöyle sormuştu. Bu sakinliğinizi neye borçlusunuz? Her daim huzurlu olma haliniz nereden geliyor? Ben de çünkü her anı yaşıyorum deyince bu kez nasıl yani diye sormuştu. Şöyle devam etmiştim. Geçmiş için üzülmek ya da gelecek için endişelenmek yerine sadece şu an buradayım ve tek odağım sensin. Bunun tadını çıkarıyorum demiştim. Nasıl olur ki? Yarın öbür gün yapacaklarınızı hiç mi düşünmezsiniz? Gibi bir soru sormuştu. Ben de şu minvalde bir cevap vermiştim. Düşünürüm ve planlarım ama endişelenmem. Allah bizim için her şeyin hayırlısını yaratır. O yüzden planlarım doğrultusunda giderse işlerim bu benim için hayırdır. Gitmezse esnek olup başka bir yol denerim ve bunun da hayır olduğunu bildiğim için kaygılanmam. Bugüne kadar çözülmeyen hiçbir sorunum olmadı diye yanıtlamıştım. Sevgili dost, birçoğumuz burayı kaçırıyoruz. İşimize, sorumluluklarımıza, gelecek planlarına o kadar odaklanıyoruz ki yaşamın küçük ama değerli anlarını kaçırıyoruz. Bu telaş hali işlerimizin ters gitmesine sebep oluyor. Hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Şu andan itibaren gün içinde küçük molalar vererek etrafını gözlemlemeye, insanlarla daha derin iletişim kurmaya çalış. Sabahları içtiğin kahvenin kokusunu gerçekten hisset. Akşamları gün batımını izle, gününü değerlendir, eşinle, çocuklarınla samimi bir şekilde sohbet et. Dua ederken kiminle konuştuğunu unutma ve ona güven. Sadece inanmayı yeterli görme. Güven. Sevildiğini bil ve sen de daha çok sev. Yaşamındaki her şey çok hızlı değişecek. Çünkü yaşamına sahip çıkmaya başlamış olacaksın. 3. bölüm acı beden ve onun üstesinden gelme. Yine güzel bir söz var. Acı direnç gösterdiğimizde büyür, kabul ettiğimizde dönüşür. Peki nedir bu acı beden? Geçmişte biriktirdiğimiz duygusal yaraların enerjisel bir toplamı aslında. Bu enerji zaman zaman tetiklenerek bize acı ve sıkıntı yaşatıyor, hatırlatıyor. Ben buradayım diyor. Acı beden hem bireysel hem de kolektif düzeyde var olabiliyor. Peki acıdan özgürleşmek mümkün mü?
Acı bedenden kurtulmanın yolu diyor yazar, onun farkına varmak ve kabul etmektir. Direnç göstermek ya da bastırmak acıyı daha da güçlendirir. Farkındalıkla acıya bakmak onun dönüşümünü başlatır. Acının var olmasının tek sebebi bize bir şeyler öğretmesidir. Eğer bir acı seninle uzun süre kalıyorsa bu senin inatla ona tutunmanın ve direnmenin sonucu. Zira acı çekiyor olmanın tek sebebi olan bir şeye direnmendir. Olmamalıydı, neden oldu, neden ben gibi yaklaşımlarındır. Hem biraz somutlaştırmak hem de faydalı olması açısından yine bir anımı aktaracağım. Bir danışanım yıllar önce yaşadığı bir ihanetin acısını halen içinde taşıyordu. Bu olaydan sonra kimseye güvenemiyor, yeni ilişkilere de bir türlü kapı açmıyordu. İçindeki acı zamanla onu yalnız ve adeta mutsuz bir hale getirmişti. İçinde taşıdığın acıyı kabul et, onunla yüzleş. Bu cesaret ister ama bu cesaret seni özgürleştirir. Çünkü ihtiyacın olan tek şey o acının sana ne söylediğini duymaktır demiştim ona. Derinlere indiğimizde acısı ona şöyle fısıldamıştı. Bu senden kaynaklanmıyor. Seninle ilgili değil, o kişinin karaktersizliğiydi. Kendisi de şöyle yanıt vermişti. Peki neden halen buradasın? Acı da şöyle cevap vermişti. Yıllardır bunları söylemek için buradayım. Sen beni duy diye bekledim. Eğer anlaştıysak beni serbest bırak da gideyim. Sevgili dost, iyileşmek istiyorsan sen de acılarını serbest bırak. Sadece sana ne fısıldadığını dinle ve bırak gitsin. 4. bölüm İlişkilerde Şimdinin Gücü. Yine güzel bir söz var. Gerçek ilişki iki varlığın an içinde buluşmasıdır. Çoğu ilişki beklentiler, geçmiş deneyimler ve gelecek kaygıları üzerine kuruludur diyor yazar. Bu durum ilişkilerde çatışmalara ve hayal kırıklığına yol açar. Şimdinin gücüyle ilişkilere yaklaşmak daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmamızı sağlıyor. İlişkilerde anı yaşamak, karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek ve onunla gerçek bir bağ kurmaktır. Bu yaklaşım sevgi ve anlayışı derinleştiriyor. Bir dostum şöyle anlatmıştı geçenlerde. Eşiyle yoğun iş temposu içinde birbirlerine zaman ayıramıyorlar uzun bir süredir ve çoğumuz böyleyiz malum. Evde birlikte geçirdikleri zamanlarda bile ya televizyon izliyorlar ya da telefonlarıyla meşgul oluyorlar. Yani malum modern zamanın insanları. İletişimleri tamamen yüzeyselleşmiş, aralarındaki bağ zayıflamış. Bir akşam eşine şöyle diyor. Bu akşam telefonlarımızı bir kenara bırakalım ve sadece birbirimizle sohbet edelim. Ne dersin? Eşi ilk başta şaşırıyor. Çünkü aslında onun da zaman zaman içinden geçiyormuş. Tereddüt ediyor ama sonra kabul ediyor. Sofrada karşılıklı oturuyorlar. Uzun zamandır yapmadıkları şekilde derin bir sohbete başlıyorlar. Geçmişi ya da geleceği değil, sadece o an ne hissettikleri üzerine odaklanıyorlar. Ve düşündüklerini paylaşıyorlar birbirleriyle. Eşi ona diyor ki senin gülümsemeni çok özlemişim. O da ben de senin sesindeki sıcaklığı, bu anın ne kadar değerli olduğunun farkındayım diyor. Sevgili dost, bu basit ama etkili iletişim onların arasındaki bağı yeniden canlandırdığı gibi senin de sevdiklerinle arandaki bağı canlandırabilir. Her gün en azından kısa bir süreyi birbirinize ayırırsanız anı yaşamanın keyfine varabilirsiniz. 5. bölüm Sessizliğin ve meditasyonun önemi. Sessizlik ruhun en derin dilidir diyordu çok güzel bir aforizmada. Zihni susturmak. Bunun üzerine biraz konuşmakta fayda var yine. Meditasyon, tefekkür ve sessizlik pratikleri zihnin sürekli gürültüsünü azaltmamıza yardımcı olur. Bu pratikler içsel farkındalığımızı arttırır ve gerçek benliğimizle bağlantı kurmamızı sağlar. Sessizlik içinde olmak diyor yazar. Sadece dışarıdaki seslerin yokluğunu değil, aynı zamanda içsel diyaloğun da sakinleşmesini sağlar. Bu sakinlik iç huzurun kapılarını aralar. Değerli okurlar sayesinde 2. baskıya hazırlanan kendi kitabımdan bir pasaj aktaracağım burada. Faydalı olacağına ve destekleyeceğine inandığım için sessizlik içinde oturarak algılamanın en üst seviyesine çıkmasına imkan tanırsın. Bilirsin, hepimizin duş alırken yakaladığımız fikirler yahut sorunlarımıza çözüm bulduğumuz anlar vardır. Bunun sebebi de
Tüm uyarıcı ve dikkat dağıtıcılardan uzaklaştığın anlarda bilinçaltının sana ihtiyacın olan cevapları sunuyor olmasıdır. Aslında hep sana gerekenleri söylüyor, ancak keşmekeş içinde geçirdiğin vakitlerde dış sesleri kısmadığın için onu duyamıyorsun. Kendi düşlerine, kendilerini dile getirebileceği zamanı tanımalısın. Aksi halde hayatının en iyi bölümünü başka insanların düşlerini yaşayarak tüketirsin. Blaise Pascal diyordu ki, insanın bütün dertleri bir odada kendi başına sessizce ve uzun süre oturmayı becerememesinden kaynaklanır. Bir takım dertleri değil, bütün dertleri diyor. İlk okuduğumda beni biraz düşündürmedi değil, sonra kendisini tanıdım ve itimat etmeye karar verdim. Pascal, Düşünceler kitabının yazarı olmakla birlikte mucit, matematikçi, fizikçi ve filozof. Daha 16 yaşındayken konikler üzerine bir inceleme yazmış, 19 yaşındayken vergi tahsildarı olan babasının işini kolaylaştırmak için mekanik bir hesap makinesi tasarlamış. Bir odada yalnız başına ve uzun süre oturmanın faydaları sanırım buradan anlaşılıyor değil mi? 6. ve son bölüm, gerçek benlikle bağlantı kurmak. Sen düşüncelerinden ve duygularından daha fazlasısın diye çok güzel bir söz var burada. Kimliğin ötesine geçmek alt başlığıyla devam edeceğim. Gerçek benlik zihnin ve egonun ötesindeki özümüzdür. Bu öz değişmeyen ve sürekli olan bilinçtir. Onunla bağlantı kurmak hayatın anlamını derinlemesine kavramamızı sağlar. Bilinçli farkındalık, düşünceleri ve duyguları gözlemleyebilme yeteneği. Bu gözlemci konumuna geçmek bizi zihnin sınırlamalarından özgürleştirir. Burada somutlaştırmak için bir özünü bulma hikayesi aktaracağım. Birinden dinlemiştim. Kadın avukat. Aslında başarılı da bir avukat. Kariyeri parlak, sosyal hayatı son derece hareketli ama içten içe bir tatminsizlik yaşıyor. Bir türlü bitmeyen bir tatminsizlik hissediyor. Sanki hayatında eksik bir şeyler var ama ne olduğunu da bir türlü bulamıyor. Böyle bir tevafuk anında modern zamanın bilgelerinden biriyle karşılaşıyor. Ona diyor ki o bilge, kendini tanımlayan bütün etiketleri bir kenara bırak. Mesleğin, ünvanın, rollerin, onlar olmadan sen kimsin? Sarsılıyor burada ve bunlar üzerine derinlemesine düşünüyor. Çünkü birçoğumuz gibi avukatlığı, sosyal statüsü olmadan kim olduğunu gerçekten bilmiyor. Ve bu farkındalık onu hem şaşırtıyor hem de meraklandırıyor. İçe dönüş pratikleri yapmaya başlıyor. Bu sayede düşüncelerinin ve duygularının ötesinde derinlerde yaşam amacını ve o amaca sahip saf bilinci bulana kadar devam ediyor. Mesleği ve başka insanların gözünden tanımlanan kendisi yerine burada bulunma amacıyla uyumlanan huzur ve sevgi dolu bu halini de çok ama çok seviyor. Sevgili dost, tesadüfen değil, seni yaratanın senden bir muradı olduğu için burada bulunduğunu fark ettiğinde senin de duyumsayacağın şey sevgi ve huzur olacak. Şimdinin Gücü kitabı bize anın içinde yaşamanın ve gerçek benliğimizle bağlantı kurmanın önemini çok güzel hatırlatıyor. Bu farkındalık hayatımızdaki stresi, endişeyi ve acıyı azaltıyor. Onun yerine huzur, mutluluk ve anlam getiriyor. Son bir aforizma var burada. Yaşam şu an içinde saklı olan bir hediyedir. Onu açmak senin elinde. Bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Filistin'i ve Doğu Türkistan'ı hatırla. Unutma. Boykotun da soylu bir direniş olduğunu unutma. Ben bu yapılanlardan beriyim. Ben bu yapılan zulmün uzağındayım ve onları besleyecek şeyleri almıyorum, aldırmıyorum demek gibi çok soylu bir duruş olduğunu unutma. Her dilediğinde dua ederek onlara destek olabileceğini ve bütçen nispetinde yardımlar yapabileceğini unutma. Haftaya yeni bir kitapla buluşana dek kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.